Merhaba aslanlar. Nisan ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Aslan burcu için Nisan ayı hem kişisel hem de toplumsal alanlarda büyük değişim ve dönüşümler getiren, mücadele gerektiren ama aynı zamanda fırsatlar sunan bir dönem olacak. Kariyer, ilişkiler, finans ve kişisel hedefler ön planda. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Nisan ayına Neptün'ün Koç burcuna geçişiyle başlıyoruz. Neptün'ün Koç burcu geçişi Aslan burcunun 9. evine derin bir zihinsel dönüşüm getiriyor. Bu dönem felsefi düşüncelerinizin, inançlarınızın ve hayat görünüşünüzün değişmeye başladığını fark edebilirsiniz. Uzak yolculuklar, akademik çalışmalar, ruhsal keşifler veya hukuki konular gündeme gelebilir. Ancak Neptün burada bazen kafa karışıklığı ve belirsizlik de yaratabilir. Bu yüzden gerçeklerden çok uzaklaşmamaya dikkat edin. Yine Nisan ayına Merkür Retrosu'nun bitişi ve tekrar ileri hareketine geçişiyle devam ediyoruz. Aslan Burcu'nun 8. evindeki iletişimdeki duraksamaları ve finansal konulardaki belirsizlikleri netleşmesini sağlayabilir Merkür'ün ileri hareketi. Ortak finanslar, miras, sigorta, vergi ve borçlarla ilgili konularda daha açık bir iletişim kurabilirsiniz. Bu dönem psikolojik olarak derin meselelerle yüzleşme ve içsel dönüşüm fırsatı da sunuyor. 13 Nisan'da Terazi burcunda bir dolunayımız var. Terazi burcundaki bu dolunay 3. evinizi aydınlatıyor. İletişim, eğitim, yazılı işler, ticaret ve kısa seyahatler gibi konularda netlik getiriyor. Bu dolunay bir projeyi tamamlamak, bir eğitim sürecini sonlandırmak veya önemli bir konuşma ya da yazışma yapmak için ideal olabilir. Kardeşler, kuzenler veya yakın çevrenizle ilgili bir meselede gündeme gelebilir. 14 Nisan'da Venüs Retrosu da bitiyor. Venüs Retrosu'nun sona ermesi maddi konularda bazı tıkanıklıkların çözülmesini sağlayabilir. Ortak finanslar, krediler veya yatırım alanlarında bekleyen durumlar netlik kazanabilir. Aynı zamanda ilişkilerde daha derin bağlar kurma veya mevcut bağları sorgulama sürecinde olabilirsiniz. 17 Nisan'da Merkür Koç burcuna geçecek ve Merkür'ün 9. evinizde geçişiyle birlikte uluslararası bağlantılar, eğitim, seyahat ve hukuki konularda önemli haberler alabilirsiniz. Bu süreç yeni bir kursa başlamak, yurt dışı bağlantılı işlere odaklanmak veya hayat görüşünüzü geliştirmek için fırsatlar sunabilir. Felsefi ve akademik konularda daha fazla ilgi gösterebilirsiniz. 19 Nisan'da Mars Aslan burcuna geçiyor ve Kova burcundaki Plüto ile bir karşıtlık açısına giriyor. 20 Nisan'da ise Güneş Boğa burcuna geçiyor ve Lilith'le karşıtlık yapıyor. Şimdi bu önemli astrolojik göstergeyi açıklayalım. 19 Nisan'da Mars Aslan burcuna geçecek. Mars'ın Aslan burcuna geçmesiyle birlikte Aslan burcunun 1. evinde hareket etmeye başlayacak. 1. ev kişinin kimliği, dış dünyaya yansıttığı imaj, fiziksel enerjisi ve başlangıçları temsil eder. Aslan burcu için oldukça hareketli, enerjik ve mücadeleci bir dönem başlıyor. Kendi hedeflerinize odaklanabilir, isteklerinizi gerçekleştirmek için daha cesur adımlar atabilirsiniz. Ancak Mars'ın burada olması sabırsızlık, agresif çıkışlar veya ego savaşları da yaratabilir. Fiziksel enerji artışıyla birlikte spor veya fiziksel aktiviteler için de uygun bir dönem olacaktır. Ancak sakarlıklara, kazalara dikkat etmek gerek. Şimdi Mars Aslan burcuna geçmesiyle birlikte Plüto ile karşıtlık yapması bir olacak. Mars Aslan burcunun 1. evinde ilerliyor. Plüto da 7. evinde yer alıyor. Uzun sürede burada kalacak. Bu karşıtlık ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili büyük dönüşümler getirebilir. İlişkilerde güç savaşları, büyük yüzleşmeler olabilir. Özellikle evlilik, iş ortakları ve uzun süreli ilişkilerde manipülasyon, kıskançlık veya kontrol mücadeleleri gündeme gelebilir. Partnerle olan dinamiklerde büyük değişimler yaşanabilir.
Bazı ilişkiler güçlenirken bazıları kopma noktasına gelebilir. Kendi bağımsızlığınızı ve gücünüzü ortaya koyma isteği ilişkilerde çatışmalara yol açabilir. İş ortaklıklarında rekabet artabilir ve anlaşmazlıklar yaşanabilir. Bu süreç Aslan Burcu için ilişkilerinde sağlıklı sınırlar koymayı ve diplomatik olmayı öğrenmesi gereken bir dönem olacak. Yine 20 Nisan'da Güneş de Boğa burcuna geçecek. Aslan burcunun 10. evine yerleşecek ve yerleşmesiyle birlikte 4. evdeki Lilith'le karşıtlık yapmaya başlayacak. 10. ev kariyer, toplum içindeki statü ve uzun vadeli hedeflerle ilgiliyken 4. ev kökler, aile, içsel güvenlik ve özel hayatı temsil ediyor. Bu karşıtlık Aslan burcunun kariyer ile aile hayatı arasında bir denge kurmasını zorlaştırabilir. İş ve özel hayat arasında bir çatışma yaşanabilir. Aile içindeki eski meseleler veya baskıcı figürler tekrar gündeme gelebilir. Kariyerde yükselmek isteyen aslan burçları ailevi sorumluluklar nedeniyle zorlanabilir. Otorite figürleriyle anlaşmazlıklar yaşanabilir. İşte patronlar, ebeveynler gibi. Bu süreçte Aslan burcu hem kariyerini hem de ailevi sorumluluklarını dengelemeye çalışmalı, geçmişteki duygusal yaraları şifalandırmaya odaklanmalıdır. Şimdi Mars bir taraftan Plüto ile karşıtlık yaparken Güneş de Lilith ile karşıtlık yapıyor ve hepsi aynı derecelerde. Bu da Grand Cross denen büyük bir kare açıya neden oluyor bu gökyüzünde. Bu gökyüzü konumu Aslan burcu için oldukça önemli ve zorlayıcı bir dönüşüm sürecine işaret ediyor. 1, 7, 10, 4 evler arasında büyük kare açısı ilişkilerde büyük yüzleşmeler ve güç savaşları olabilir. Onu getirebilir. Kariyer ve aile arasında denge kurmak zorlaşabilir. Özgürlük isteği ile sorumluluklar arasında kalınabilir. Otorite figürleriyle çatışmalar yaşanabilir. Bu dönem Aslan burcu için hayatındaki temel dengeleri, çünkü bu evler öyle temel dengeler, 1, 7, 4, 10 zor evler. Hayatındaki temel dengeleri yeniden kurmasını gerektirecek. Olaylara fazla ego ile değil, daha stratejik ve bilinçli yaklaşmak büyük önem kazanacak. 20 Nisan'da başlayan 5 Mayıs'a kadar devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Ve bu süreçte ilişkilerde güç savaşlarından kaçının. Kendinizi ifade ederken karşı tarafın sınırlarına da saygı gösterin. Kariyerinizde büyük değişimler yaşanabilir. Baskılara karşı sabırlı olun, diplomatik davranın. Ailevi konulara daha fazla özen gösterin. Eski meseleleri çözmek için bir fırsat olabilir bu dönem. Fiziksel olarak enerjiniz yüksek olacak, ancak sakarlıklara ve kazalara dikkat edin. Büyük kararlar alırken mantıklı hareket edin. Fevri çıkışlardan mutlaka kaçının. Bu süreç Aslan burcu için ilişkiler, kariyer ve aile hayatında büyük bir dönüşüm getirirken aynı zamanda kendini daha güçlü bir şekilde ifade etme fırsatı da sunacak. Bilinçli hareket edilirse bu dönem büyük başarı ve farkındalık getirebilir. 21 Nisan'da Ay ve Plüto Kova burcunda kavuşuyorlar. İkili ilişkiler ve ortaklıklar açısından kritik bir gün olabilir. Plüton'un etkisiyle bazı ilişki dinamikleri tamamen değişebilir. Eğer bir ilişkiniz varsa güç dengeleri değişebilir ve kontrolü elinizde tutmakta zorlanabilirsiniz. Yeni ortaklıklar veya eski ilişkilerle yüzleşmeler yaşanabilir. 27 Nisan'da Boğa burcunda bir yeni ayımız var ve bu yeni ay 10. evinizi aydınlatıyor. Aslan burcunun kariyer alanında büyük fırsatlar getirebilir bu yeni ay. Yeni bir işe başlamak, terfi almak veya iş hayatında büyük bir adım atmak için güçlü bir dönemdesiniz. Ancak bu sürecin uzun vadeli etkilerini göz önünde bulundurmalı ve dikkatli kararlar almalısınız. 30 Nisan'da Ay ve Jüpiter kavuşuyor İkizler burcunda. Bu kavuşum sosyal çevreniz ve toplumsal statünüz açısından güzel fırsatlar sunuyor. Yeni insanlarla tanışabilir, önemli bağlantılar kurabilir veya sosyal çevrenizden destek görebilirsiniz. Ancak Mars'ın sert açısı bazı sosyal gerilimler veya rekabetçi durumlarda yaratabilir.
Özetle Nisan ayı yeni başlangıçlar ve büyük fırsatlar zamanı ama güç mücadelelerinden kaçınmalısınız. İkili ilişkilerde dönüşümler yaşanabilir. Güç savaşlarından uzak durun. Ortak finansal konular gündemde, dikkatli yönetmek çok önemli olacak. Yeni fikirler, eğitim ve seyahatler ön plana çıkıyor. Yeni bağlantılar kurabilir. Ancak bazı sosyal gerilimlerde yaşayabilirsiniz. Genel olarak Nisan ayı Aslan burçları için hem zorlukları hem de büyük fırsatları içinde barındırıyor. Bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmek için stratejik ve sabırlı olmanız önemli. Özellikle kariyer ve ilişkilerde büyük değişimlere hazır olun. Mutlu bir ay geçirmeniz dileğiyle.